Biz karavan hayatında her zaman çok şanslıyız herhalde. Bugün de bize balık pişirecek birilerini bulduk gene. Bak seyret bizim videomuzu. Sen yoksun videoda diye hemen uyuyorsun. Ayıp ya. Biz Dalyan'dayız ve burada karettalar var. Ve de karettaların yavruları. Oo, yumurtadan kafalarını çıkartmışlar. Evet, onları el üstünde tutmak lazım gerçekten de. Çok güzel ve anlamlı bir heykel olmuş. Dünyayla oluşup tekrar buraya geliyorlar. Karettalar burada koruma altında biliyorsunuz. Ve buradan çıktıktan sonra bu minik yavrular, tabi buradakiler çok minik değiller, heykeller. Şöyleler. Dünyayı dolaşıp gitmeleri gereken yerlere gidip ondan sonra tekrar yumurtlamaya buraya geliyorlar. Ve onlara zarar vermememiz lazım. Onun için onları korumamız lazım. Lütfen dikkat edelim. Kesinlikle. Bu arada biz neredeyiz? Dalyan bize çok güzel geldi. Bir sürü yeni arkadaşlar oldu. Eski arkadaşlarımızı gördük. İngiliz bir aile vardı takip ettiğimiz. Onlarla burada karşılaştık. Başka aileler vardı. Onlarla karşılaştık. Dalyan güzel bir yer. Bu arada neredeyiz bakın. Kaya mezarlarının orada. Kaya mezarlarının önünde ama karşı tarafındayız. Dalyan tarafındayız. Kış mevsiminde burası ayrı bir güzel. Sessiz, sakin. Yani aslına bakarsanız burada böyle bir ay falan kalıp pandemiyi geçirmek için de güzel bir yer ama biz duramayız. Yok, gezmek lazım. Bizim ruhumuza işlemiş gezginlik. Biz de karattelar gibiyiz. Evet, biraz çıkıp dolaşmamız gerekiyor ama birkaç gün kalabiliriz. Tek farkımız yumurtlamamamız. Karettalar insanlardan çok daha önceden beridir bu topraklarda yaşıyorlar. Yaklaşık olarak 110 milyon yıldır bu topraklara yumurtluyorlar. Biz de denize girmeyi çok seviyoruz İztuzu plajından. Onlar da tam bizimle aynı zamanda, yani yazın gelip oraya yumurtlayıp yumurtalarının çıkmasını bekleyip denize ulaştırıyorlar. O yüzden ışıkların yanmaması, gecelerin karanlık olması, yumurtaların üzerine basılmaması gerekiyor. Bunun için elinden gelen her şeyi yapıyor Ortaca Belediyesi ve Dalyan'daki insanlar. Ama bizim de dikkatli olmamız lazım. Çünkü her 1000 yumurtadan sadece 3-5 tanesi ergenliğe ulaşıp büyüyerek o kocaman gördüğümüz kaplumbağaları oluşturabiliyor. Küresel ısınma da onların için bir tehdit. Yani denizlerin ısınması onların yaşam alanlarını iyicene kısıtlıyor ve hayatlarını tehlikeye atıyor. O yüzden en azından yumurtadan çıkanların denize ulaşmaları engellenmese, yaralılar tedavi edilse ve birazcık daha onlara hayat hakkı verilse iyi olur. Çünkü ne de olsa bizden çok uzun zamandır, çok önceden beridir bu topraklar onların aslında. Karşıda kaya mezarları Ve başı dumanlı dağlar. ve başı dumanlı dağlar. Her ne kadar dağın üzerine dağa oyulmuş gibi dursalar da dağın arkasından da bunlara ulaşım varmış bir şekilde. Nasıl ulaşılıyor bilmiyorum. Yok artık. Evet, ulaşım varmış. Arkadan ulaşılıyormuş bunlara. Onu okudum. Ama nasıl ulaşılıyor, nasıl yapılıyor bilmiyorum. Ama çok enteresan ve çok güzel görünüyorlar. Doğanın kendi yarattığı bir eser bu. Baksanıza şu kıvrımlara. Kendiliğinden oluşmuş. Buradaki annemizi seyrediyoruz. Ama bazılarımıza çok sıkıcı geldi video. Yok. Kalk seyret bizim videomuzu. Ne yapıyorsun sen? Uyumuyor mu öyle? Sen yoksun videoda diye hemen uyuyorsun. Ayıp ya. Tamam, bir dahaki videoya koyacağım seni, söz. Ne yapayım benim olmadığım videoyu be.
Koyacağım seni bir dahaki videoya, söz. Tamam mı? Uyan. Biz karavan hayatında her zaman çok şanslıyız herhalde. Bugün de bize balık pişirecek birilerini bulduk gene. Evet, balıkları Bülent Bey pişiriyor. Salatayı da Filiz Hanım yaptı, oradan bize verdi. Oh, eve de geldi bile salatalar. Umarım Haluk hepsini bitirmez. Mis mis, hiç uğraşmıyoruz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ya evet, biraz iş bölümü yapmış olabiliriz. Biz aldık, onlar pişiriyor. Ha bu arada burada kefal çok ünlüymüş. Ve kefal balığı acayip ucuz. Kocaman kocaman kefallerin kilosu 15 lira sadece. Balık tuttuğuna değmez. Ondan sonra bize diyorlar ki bir de karavan hayatında siz çok mu zenginsiniz, nasıl yaşıyorsunuz? Siz bulunduğunuz şehirde 15 liraya kefal alıp yiyebiliyor musunuz acaba arkadaşlar? Hem de ne kadar kefaller, baksanıza şuna, kayık taban boyu kadar, kafası yok, kuyruğu yok. Kesilmiş haliyle Ha, kesilmiş haliyle bu kadar. Kocaman kocaman kefaller 15 lira kilosu. Yok öyle bir dünya İstanbul'da, İzmir'de. Buyurun. Sen balığını yemeye başla. Bu da benimkinin yarısı, soğumasın diye koyuyoruz. Benimkini yeme. Hadi balığını anca ayıklarsın zaten öbürü pişene kadar. Salata yeme bak. Ben seni bekliyorum ayıklamak için. Oo yok ya ayıkla biraz yavaş yavaş bari. Halyon biraz tembelliği var da onun balıklarını ben ayıklayıp önüne koymadan yiyemiyor. Ben beklerim seni ayıkla diye diyor. Tamam paşa torunuyum ben. Paşa torunu evet. Akşamları hava soğukken Şarloka'da böyle buradan yer açıyoruz. Böylece Webasto çalışırken o da oradan burnunu uzatıp ısınabiliyor. Hem de bizi görebiliyor. Normalde görmüyordu. Dalyan'dayız. Hava çok güzel. Çok sıcak aslında. Ama biz gene de böyle kalın kalın giyiniyoruz. Eşek donduran güneş var. Aslında hiç üşümüyoruz. Şaka. Güzel hava ama soğuk, yani o kadar da soğuk değil. Esinti var, birazcık üşütüyor nem de olunca. Ama aslında çok güzel burası. Kaldığımız yer bu arada böyle bir yer. Sherlock gene bu ödül mamasından yiyor. Bayılıyor onu yemeye. Bak nasıl kibar kibar eliyle tutuyor. Allah'ım yarabbim. Nasıl nazik. O patilerle bayağı parmaklarını kullanıyor tutarken onu. Bitmesin diye minik minik ısırıyor. Kaldığımız yer şöyle bir yer. Nehrin kıyısındayız. Karşıda kayalar var. Yanımızda da İzmir'den komşularımız var. Bugün Lee Cafe'nin önündeyiz. Lee Cafe'nin şöyle bir özelliği var. Yoldaki kampçılara, çadırcılara, karavancılara ve özellikle motorculara yardımcı bir yer burası. Bizim de dün karavandan telefon açtık, geldi, çamaşırlarımızı aldı, buraya getirdi, yıkadı, kuruttu. Sabahleyin de motosikletiyle geri karavana teslim etti. Üstelik fiyatlar da çok fazla değil. 9 kiloluk bir çamaşırı sadece 25 liraya yıkadı. Merhaba Nur Hanım. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, Hoş teşekkür geldiniz. ederiz. Biraz kendinizi anlatır mısınız? Çok Bir dakika. hazırlıksızız. Selam Lee. Lee merhaba de. Biz burada neyiz? Biz burada gezgin eviyiz. Kendim de bir gezgin. Kimi bana motosiklet yağı sordu. Kim geldi işte zincir yağınız var mı diye sordu. Kimi benden elbise istedi. Ne bileyim, herkes bir şeyler isteyince böyle geldiğinizde bir gezginin ihtiyaç duyabileceği işte takısından tutun oyununa kadar, puzzle'ından kıyafetine kadar. Aslında ben burada bir çevre danışmanı gibiyim. Yani ihtiyacınız ne varsa, teknik konu, teknik, mesela gelin göstereyim. Burada bir teknik yardımda bulunuyorum şu anda. Bir arkadaşımızın, bir karavancı arkadaşımızın aküsüne destek yapıyoruz. Aküsünü dolduruyoruz. Arkasında benim sabit bir karavanım var. Niye sabit bir karavan diyorum? Çünkü benim evim, ben burada yaşıyorum, home office. Burada yaşadığım için de 24 saat boyunca gelip kapımı çalabilirsiniz acil bir durumda. Kafeliyi biz stikerimizi yapıştırıyoruz. Siz de bilin ki çaylak ihtiyarlar buradaydı. Stikerını Sokağa çıkma kısıtlamalarına Dalyan'dayız. Ve Dalyan'da arabayı, yani karavanı suyun kıyısına park ettik. Şimdi birazcık yürüyüş yapıyoruz hafta sonu. Böyle yerlerde yürüyüşe çıkmak çok sıkıntı olmuyor. Jandarma da pek bir şey demiyor. Zaten ekmek vesaire almak için herkes çıkıyor. Buralarda evet ekmek satan yer yok ama jandarma da buralara gelmiyor. Neredeyiz? Böyle bir yerdeyiz. Böyle bir yolda yürüyoruz. Yanımız hemen nehir. Hadi ya biraz yürüyelim. Dalyan'da suya girilemediği için, çünkü burası bir nehir,
Bu şekilde çok güzel. İçinde havuzu olan su kıyısında oteller var, yemyeşil. Bu mevsimde çok güzel duruyor da tabii yazın nasıl durur ben de bilmiyorum. Önünde böyle bir su var. Şurayı da kafe ve kahvaltı alanı olarak kullanıyorlar büyük bir ihtimalle. Karşısı kayalıklar. Biraz ileride kaya mezarları var zaten. Biz hep diyoruz ya, karavancılığın güzel yanı insan kazanmak diye. Dalyan'da biz takipçilerimizle karşılaştık. Aslında Edirneliler. Buraya tatile gelmişler. Ve şimdi bizi akşam yemeğine çağırdılar. Onların da ilginç bir hikayesi var. Ege'ye mi taşınsak yoksa karavan mı alsak karar veremiyorlar. Pıllarını pırtlarını toplamışlar. Evlerini dağıtmışlar. Eşyalarını satmışlar. İş yerlerini kapatmışlar. Taşıyabilecekleri kadar eşyalarını arabanın içine koymuşlar. Dalyan'a gelmişler. Burada bir aylık bir yer tutmuşlar. Bir ay sonra ne yapacakları hakkında çok da fazla fikirleri yok. Kararsızlar bu konuda. Ve biz onların aklını çeldik. Biz onların aklını çelip 12 ay karavanda yaşamaya ikna etmeye çalışıyoruz. Kaldıkları yere geldik. Biz geldik. Merhaba, hoş geldiniz. Ve sizi çekerek geliyoruz. Hadi ya. Evet. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol sen. Ben de iyiyim. Böyle tatildeyken bir de akşam yemeğine çağırdınız bizi. Evet, ne olacak ki? Bilmiyorum, bakalım ne olacak, ne göreceğiz. Bakalım, hadi bakalım. Şu anda Mandıra Filozofu'nun önündeyiz. Hani şu filmlerde Mandıra Filozofu diye seyrettiğiniz filmi seyrettikten sonra gaza gelip buraya gelen bir aile var burada, karı koca. Bütün her şeyi satmışlar. Buraya gelmişler, bir arazi almışlar ve buraya yerleşmişler. Burada resim yapıyorlar, bahçede tarla işi yapıyorlar. Girip onları tanıyacağız birazcık. Sizi burada Dalyan'da bulduk ama siz burada ne yapıyorsunuz? Kimsiniz? Niye geldiniz? İsmim Celalettin Dinçer. İzmirliyiz. Havacıyım. 27 sene havalimanında çalıştım. Ondan sonra Mandıra Filozofu filmi seyrettik. Emekliliğime 2 yılım vardı. İstifa ettim. Hadi. Evimi sattım. Gecenin saat 2'sinde taşındık buraya. 3 günde karar verdik. Bazen zamanın ve hayatın size neler gebe olduğunu kimse tahmin edemez. Yaktık vallahi gemileri. Hiç düşünmedim. Her şey olacağına varıyor sonuçta. Şimdi ben resim yapıyorum. Sanatçıyım. Tavukları görüyorum, bahçede köpek var. Tavuklarımız var, ördeklerimiz var. Gülperi, Osman, oğlum gelin. İyi tarım yapmaya çalışıyoruz. Kesinlikle zehir ve suni gübre kullanmıyoruz ürettiklerimizde. Bizler gibi büyük şehirden gelen insanların zaten tek özlemi var. Böyle güzel bir yerde yaşamak. Hanım konserve yapıyor. Bahçe işlerinden ben ilgileniyorum. Bahçe işlerinden. Yazın daha çok çalışıyoruz. Yani kışın o kadar iş olmuyor. Neden? Çünkü kışın yağmur, çamur ama yazın patlıcan, biber, bamya onları üretiyoruz. Ürettiklerimiz Ankara'da bir Sırma Hanım var. Ne üretiyorsanız bahçede hiç fark etmiyor. Her şeyi kolülüyoruz ona. Tarhana, makarna, aklınıza ne geliyorsa. Hepsinin toptan alıcısı var yani aynen, hazırda. Aynen. Bak sen Gülperi'ye.
Teşekkür ediyoruz Ne size demek, anlattıklarınız ne demek. için. Her zaman zaman bekleriz. kapımız açık. Ne zaman isterseniz. Zaten böyle olmadı. İnşallah Foça'ya gelirseniz Foça'da da ziyaretinize geliriz zaten. Foça'ya bekleriz zaten. O zaman- Bungalov evler yapacağız. Mandıra Hayalimiz. filozofu 2 yazacağım. Evet. Osman, Gülperi, hoşçakalın. Ya ben Osman'ı çok sevdim yalnız. Tam böyle yeşil kafa. Evlerini satıyorlar burada. Çünkü hanımefendinin biraz rahatsızlıkları varmış. Rahatsızlıklarının çözümü olan doktorlar sadece İzmir'de olduğu için ve her ay İzmir'e gidip gelmek zor olduğu için aynı sistemi Foça'da kurmaya karar vermişler ve oraya taşınacaklarmış.